Horabox TV'den herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla birlikteyiz. Ekibi tanıyorsunuz ama bugün outdoor bir mekan seçtik. Bu güzel sonbahar gününde dışarıdan size seslenelim istedik. Doruk kameranın arkasında bizlere soruları soracak. Hoş geldiniz tekrardan. İlk sorumuzla başlıyorum. Hadi Bir bakalım. saatin su geçirmezlik derecesini artırmanın bir yolu var mıdır? Çeşitli modifikasyonlarla mümkün değil. Çünkü kasanın ön camının, arka kapağın, kurma kolunun ve varsa kronograf butonlarının üzerinde bayağı oynanması lazım. Yani böyle bir şey çok açıkçası mümkün görmüyorum. Bunu alırken karar vermek lazım. Sen kullanacağın şekle göre, kullanacağın yere, duruma göre su geçirmezliği olan bir saat almak lazım. Yani ben mesela her zaman minimum 50 metrenin üzerini tercih ediyorum ve eğer o saatte böyle yaz aylarında falan suya yakın yerlerde bir vakit geçireceksem tepenin muhakkak kilitli olmasını tercih ediyorum. Sıradaki sorumuz. Seramik gibi alternatif malzemelerden üretilen kasa veya diğer parçalar zarar gördüğünde tamir oluyor mu? Yoksa yenisiyle mi değiştiriliyor? Yani sen de cevap verebilirsin aslında ama benim bildiğim kadarıyla onların bir tamiri yok. Yani bir kaynak yapılması veya başka bir şey bildiğim kadarıyla yapılmıyor. Kırılan parçayı bulursan Japonla yapıştırma şansın olabilir belki ama Doruk hakikaten o daha iyi biliyor bu işleri. Yani o cevap verebilir buna. Yani parça kırılırsa ya da pul atma diye tabir ettiğimiz oradan bir bölge koparsa onun hayır bir tamiri yok. Yapacak bir şey yok. Sıfırıyla değiştirmek gerekiyor. Çizilirse gibi bir soruyla karşılaşmıştım daha öncesinde. Onların üzerinde oluşan çizikler sizin aslında diğer onu çizdiğini düşündüğünüz malzemeden kopan ve seramiğin üzerine yapışan diğer parçalar. Onları da temizlemenin yolu var. Kuvvetli aşındırıcılarla ki mürekkep silgisi de bunlardan bir tanesi. Seramiği yeterince ovalarsanız üzerindeki metal artıklarının zaten oradan uzaklaştığını görebilirsiniz. Şimdi sıradaki soru için biraz heyecanlıyım çünkü direkt bana sormuşlar. Alternatif gösterim şekilleri arasında favoriniz hangisi? Bir marka model örnek verebilir misiniz demiş. Alternatif gösterim metodu deyince herhalde Akrep Yelkova'nın haricinde zamanı gösteren saatler. Evet, sendeki Trilop, Nui Fantastic bunlardan bir tanesi. Lange Zeitwerk yine bunlardan bir tanesi. Ben genel olarak Jumping Hour komplikasyonunu çok seviyorum. Biraz sıra dışı bir seçim yapmak gerekirse Debetune'un Dreamwatch 5 farklı bir galaksiden gelmişçesine kolumuza giren saat. O da yine çok beğendiğim modellerden bir tanesi. Onun ötesinde sizin fikirlerinizi de duymak isterim. Ya ben aslında bir konuda Burak'ın fikrini duymak istiyorum. Şimdi bu retrograde mi diyorlar? Böyle geliyor ve sonra atıyor. Bir saati de aynı tarih göstergesi gibi koyuyorlar. Onun hakkında senin fikrinle öyle bir saat kullanır mıydın yani? Yani olabilir. Aslında kullanabilirim. Sonuçta retrograde kadranın nasıl yerleştirildiğiyle alakalı, saatin nasıl bir saat olduğuyla alakalı. Mesela bana göre retrograde adında da retro var. Yani sonuçta biraz retro bir şey. Dolayısıyla daha klasik bir tasarımda ya da böyle nostaljik bir tasarımda olmasını isterim. Yani çok modern, her tarafı endüstriyel, arkasında koyu renk safir cam var, kumlanmış köprüler var falan. Retrograde olmaz. Ama böyle bir Grand Tapisserie desenli, krem rengi bir giyoşe kadran olsa o Retro zaman karakterini yaşasın diyorsun. retro ve klasik olması lazım diye düşünüyorum. Benim alternatif gösterim şekillerinde iki örnek vereyim. Saatleri kullanamıyor olsam da çaplarından dolayı HYT'yi her zaman sevmişimdir. Yani taşıması, kullanması zor saatler gerçekten ama arkasındaki mantık güzel. Bir de vintage bir örnek vereyim. Çok müthiş böyle aykırı bir gösterim şekli olmakla birlikte Zodiac Astrografi'yi çok severim. Zodiac Astrografik saniye kolu, dakika kolu ve saat kolunu 3 tane şeffaf diskle üst üste koyarak gösteren ve hepsi için birer geometrik şekil kullanan İlginç bir kadrana sahip. Yapıldığı yıl itibariyle bayağı ilgi çekmişti. Mystery Dial falan deniyordu. Kendi adıma da bu iki örneği verebilirim yani. Sıradaki sorumuz. Saat dünyasına dair overrated bulduğunuz marka, model ve kavramlar sorulmuştu. Ben de underrated bulduklarınızı sorayım demiş. Ben söyleyeyim. Buyurun. Benim underrated olduğunu düşündüğüm Quartz aslında. Tahmin ediyorum Doruk da bana katılacaktır bu konuda. Yani saatler Quartz oldukları için, pilli oldukları için, belki kinetik de bunların içine geliyor. Hatta Spring Drive'ı bile aslında bazı durumlarda underrated bulanlar, daha doğrusu gerçek saatçiliğe uygun bulmayanlar var ki bu da onları underrated yapıyor bence. Böyle bir kanı var. Ben buna katılmıyorum. Quartz bence son derece teknolojik, güzel, pratik, aynı tasarımı daha uygun fiyata satın alabilme şansını size sunan ve saatin bence güzel olmasını, işlevini, lüks hissettirmesini engellemeyen, bunun önüne bir perde çekmeyen mekanizma çalışma şekli. Dolayısıyla ben Quartz'ın sektörde underrated gözükmesinden pek hoşlanmıyorum açıkçası. Bence Quartz saatler de gayet güzel saatler. Yani ben bilemiyorum tabii nasıl böyle spesifik bir model olarak mı, marka olarak mı cevap vermek lazım ama ben de hani senin söylediğine benzer bir cevap vereyim. İkinci el değeri çok düşük diye ya da işte satarken çok para kaybediyorum diye alınmayan
birçok saati, modeli Aa, de evet, tabii. underrated olarak görüyorum. Yani bugün Bregue mesela. Bregue'yi başlasak anlatmaya sabaha kadar konuşuruz diye düşünüyorum. Kurucusundan işte bugüne kadar. Tabii. Ama Bregue şu an underrated diyebilirim. Çünkü insanlar bunu alırken çok daha farklı parametreleri göz önünde bulunduruyorlar ve almamayı tercih Kesinlikle. ediyorlar. Halbuki çok özel ve çok güzel modelleri var yani. O ikinci el olayına bakacak olursak hatırlarsın. Geçenlerde seninle biz bir müzayedenin lotlarına baktık. Evet. Antiquarium muydu? Sotheby's miydi? Christie's'di pardon. Christie's'di. Yani mükemmel ürünler vardı gerçekten. Şey İnanılmaz. almayan, yani bid almayan, teklif almayan ürünler var. Evet, yani. Platin, Mr. Dial, Tourbillon, Evet, inanılmaz Perpetual şeyler Calendar, vardı. Minute Repeater ve bunlara bakıyorsunuz yani bir açılış fiyatlarına bakıyorsunuz. Gayet böyle bir çelik Daytona'dan ucuz falan başlıyorlar. Yani bunların tamamı underrated ama tabii ikinci el fiyatını gözeterek o kadar çok saat alan, hatta saat alma işini direkt buna göre kanalize eden o kadar çok insan var ki buna şaşırmıyorum, sadece üzülüyorum yani. Siz ne düşünüyorsunuz Doruk Bey? Aslında Burak Bayram'ın kuvars yorumuna katılıyorum. Yani fazlasıyla gelişmiş, işe yarayan bir teknoloji. Kesinlikle. Yok gibi bir paraya bize sunulabiliyor. Ama bunu da birazcık yine eski örneklerden mekanik hesap makineleri varmış. Vardı Basit diyemeyeceğim, marka. görmedim ben çünkü. Ben onları. gördüm. Evet, ben Böyle- kullandım onu. İş hayatına başladığım ilk günlerde böyle katiplik falan yapıyordum. O durum o zaman Facit'i kullandım yani. Yani şakkıdı içinde böyle bir şeylerin hareket ettiği, en sonunda size bir sayı çıkarıyor. Şimdi bugünkü hesap makinelerine bakıyoruz. Yani bedava gibi paraya müthiş bir kullanışlılık sunuyor. O yüzden yüksek teknoloji işin içine girince hak ettiği değerin artık yok olması, yani azalması diyemeyeceğim, kaçınılmaz oluyor. Bu arada Doruk çok güzel bir noktaya temas etti. Ben işte babamın yanında çalışırken çok gençtim ve o Facit'i orada kullanmıştım. Bugün itibariyle babamın o eski iş arkadaşları belki evlerinde, belki ofislerinde o mekanik diyebileceğimiz hesap makinesini, yani hesaplama yaptıkları cihazı hala bir hatıra, bir anı, bir koleksiyon olarak ellerinde tutuyorlar. Ama yüzlerce belki ellerinden dijital hesap makinesi geçmiştir. Onların hiçbirinin adı bile geçmiyor. Nerede oldukları bile belli değil. Atıldı mı, çekmecede mi, orada mı, burada mı? Bu biraz aslında hani mekanik dünyasının olaya kattığı güzelliği de bize biraz tattırıyor, hissettiriyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Facit hesap makinenin Facit. kulaklarını çok çınlattık gerçi ama ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Yine burada Doruk'un bana katılacağını düşünüyorum. Aslında o Facit hesap makineleri direkt olarak mekanik çalışan, yani hiçbir Tabii, şekilde bir tabii. entegresi, elektronik bağlantısı olmayan bir şey. İnanın çok minyatür ve düşük seviyede de olsa onlar birer otomaton olarak çalışıyorlar. Bugün ondan sonra işte kağıda adını soyadını yazabilen robot gibi mekanik ürünler, objeler var 1800'lü yılların sonlarında tasarlanmış. Onların minyatür hali diyebiliriz. Aslında hiç küçümsenecek şeyler değiller. Bu arada çok da güzel iş yaparlar yani. Evet, ben kullandım diyorum ya, yani onu bir de tabii alıştıktan sonra o kadar güzel oluyor ki Evet. 5.50'ye çeviriyorsun falan. Çok güzel günlerdi yani. Yaşımız ortaya çıktı yine. Evet, aynen öyle. İkinizin de zaman içinde severek kullandığı bir saatle ilgili soru gelmiş. Rolex Deep Sea Sea Dweller almak istiyorum ancak ebatından ötürü butikte deneyerek karar vermem mümkün değil. Bu soruyu niye böyle yazmış bilmiyorum bu arada. Çünkü butiklerde saat bulunabiliyor, sadece satın alınamıyor. O an için en azından. Bu modelin bilek konforu ve kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle cevap vereyim. Öncelikle o soruyu neden sorduğunu anlayabiliyorum. Saat o kadar büyük, havaleli bir saat ki butikte bileziğini ayarlamadan orada birkaç dakika içinde o saatle rahat edip edemeyeceğini kestiremediği için böyle bir soru Doğru. soruyor. Bilezik ayarı, evet. O konuyu Kesinlikle. es geçtim Evet, ben. orada bilezik ayarını yapamıyor. Çünkü Deep Sea Sea Dweller bilezik ayarı çok önemli. Anlayabiliyorum yani soruyu soran arkadaşı. Ben kendi tecrübemden cevap vereyim. Ben o saati 3 defa aldım bu arada. Hepsi de birinci referans ve siyah kadranlı olandı. Ben James Cameron kadranlıyı pek sevmezdim. Ben bileğimde o saatte rahat ettim. Yani işte 18-18,5 santim gibi bir bileğim var. Ortalama sayılır. Benim burada rahat etmemi sağlayan en önemli etmenlerden bir tanesi Diver's Extension dediğimiz dalgıç uzatma parçasını bilezikten sökmek. Çünkü o sabit bir parça, 3 tane ince çelik sacın katlanmasından oluşuyor ve 1,5 bakladan biraz daha uzun. Dolayısıyla bileziğin en arkasına takıldığında tokanın altına tamamen gizlenmezse şu şekilde kırılmaya çalışıyor ama kırılmadığı için bileziği müthiş bir rahatsız eder hale sokuyor. O bakımdan ben onu değiştirmiştim, sökmüştüm. Biliyorsun ben de aldım, kullandım o saati Burak. Biliyorum. Bu tamamen şans. Yani ben öyle, yani bir sürü buradan ipucu verebiliriz, tavsiye verebiliriz. Ama o tarz bir saati, o boyutta, o ağırlıkta bir saati bilekte taşıyabilmek bence
tamamen hissiyat meselesi ve biraz şans meselesi. Yani ben de bileğime tam oturttuğumda gayet güzel, gayet Evet. konforlu, yani o kadar hiç büyükmüş gibi bile gelmiyordu bana. Ama her bilek, her hissiyat o saati taşıyabilecek bir şey değil. Bunu eğer bir yerden alıp bir hafta işte emanet kullanma falan şansın varsa bence tek yapılacak şey o. Koluna takacaksın, farklı denemeler yapacaksın. Bir bakla çıkaracağım, bir bakla işte. Bir de onun ince ayarı inanılmaz bir şey, Tabii, biliyorsun. çok başarılı. Klipsin üstünde bir parçayı kaldırarak yapıyorsun. Doğru. Yani konforlu olması için gereken her detayı, her imkanı Rolex o saatte kullanıcısına sunuyor. Ama yine de o kadar büyük ki saat ve ağır, yani onu Yüksek. denemeden anlaşılacak bir şey değil yani. Doğru. Aynen öyle. Bu konuyla ilgili ben bir ekleme yapayım. 116-660 ilk referans, sonra çıkan 126-660 ve 136-660'da hem boynuz aralığı genişledi hem de bileziğin tamamı ve klips genişledi. Dolayısıyla saatin kasasının büyük hali, ağır hali bileziğin genişliğiyle biraz daha dengelenmiş oldu. O yüzden takipçimizin sıfır mı ikinci el mi, çünkü orada belirtmemiş, en azından iki referansı farklı zamanlarda yine de denemesini tavsiye ederim. riskli Doruk. Yani o saat herkesin kullanabileceği Evet. bir saat değil. Bileğine oturttun, oturtamadın falan. Yani gerçekten çok büyük bir saat ve kolay değil yani. O denemeden anlaşılacak bir şey değil. Kesinlikle. Belki aşık olursun, müthiş bir şey olur ama hiç kullanamadan saat kutusunda da bekleyebilir yani. Ama en azından eğer alacaksa 136 ile başlayan Evet, referansı yani. alsın. En rafinali o diyor Doruk. Anladığım kadarıyla. Pekala. 3 hatta 2 kollu premium marka bir dress watch alacak olsanız hangisini alırdınız? Jaeger-LeCoultre Master serisinden 3 kollu, metalik gri kadranlı ve siyah timsah derisi kayışlı olanı alırdım. Saati daha önce deneme şansım oldu. Bence oransal açıdan gerçekten çok güzel bir saat. Metalik gri kadranı çok hoşuma gidiyor. Kollarının tasarımı çok hoşuma gidiyor. Dauphine dediğimiz kollardan. Bunun yanı sıra tabii Vacheron Constantin'den veya Patek Philippe'den de bir şeyler alınabilir. Ama ben tercihimi Jaeger-LeCoultre Master serisinden yana kullanıyorum. Benim için tartışmasız Lange Saxonia-Tin. Ben de onu Dresden'de butikte denemiştim. Müthiş bir saat. 2 kollu, 3 kollu dress watch dediğimiz segmente olabilecek bence en iyi alternatiflerden biri. Ben de bu soruya Patek 6119G alıp bir de Nubuk kayış eklerim diyerek işin içinden sıyrılıyorum. Sıradaki sorumuz. Tudor markasını nasıl buluyorsunuz? Bir şekilde Rolex'e ulaşamayanların mecburi tercihi kanısına katılıyor musunuz? Kim seçti bu soruyu? Bilmiyorum. Doruk seçti herhalde. Ben seçtim. Bu soruyla çok karşılaşıyorum. Özellikle son zamanlarda bir şekilde Rolex'e ulaşabilmiş arkadaşlarım Tudor'a burun kıvırarak yaklaşıyorlar. Bu da beni biraz üzüyor, biraz da güldürüyor. O yüzden özellikle eklemek istedim. Yani bu kıyaslama işine biz her zaman karşıyız. Her Evet. yerde, her ortamda Yine çıktı söylüyoruz. karşımıza ama. Yani yapacak bir şey yok. Zaten bu lüksün içinde de olan bir şey. Evet. Hani bizim karşı olmamız bunu değiştirmiyor. Tudor bakıldığı zaman Rolex'ten tamamen farklı bir organizasyon. Üretim yerinden osuna busuna kadar. Yani oturup bunu da ayrı bir video yapabiliriz Rolex'le Tudor'u. Rolex başka bir dünya, Tudor başka bir dünya. İkisini alanlar ne oluyor? İkisini beraber alıp kullananlar ne oluyor? Yani hem Rolex'e ulaşabiliyorsun, bir de üstüne Tudor alanlar var. Onların sorunu ne? Bu mantığı konuştuğumuzda. Ben Tudor'u çok beğeniyorum. Özellikle Pelagos modelinin böyle hayranıyım diyebilirim. Yeni çıkan küçük olan 39 milimden çok emin değilim ama Pelagos'un hayranıyım. Black Bay falan, yani son 4-5 senede saatçilik dünyasını, horoloji dünyasını sırtında taşıyan birkaç markadan biri Tudor. Bu arada Rolex'le kıyaslanacaksa kıyaslanabilir de. Yani yan yana onu mu alsam bunu mu alsam diye kıyaslanır. Yok onu alamadım bari Tudor'u alayım falan diye bir şey bence söz konusu değil. Ve Tudor Türkiye'de de ilk butiğini açtı. Dünyada da satış ağını daha organize hale getirmeye çalışıyor. İşin özünde Tudor ve Rolex aynı koleksiyonerin aynı saat kutusuna hiçbir şüphe olmadan, tereddüt olmadan girebilecek iki marka diye düşünüyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani katılmıyorum. Bence Rolex'in ikamesi ya da Rolex bulunamadı, Tudor buldum onu alalım. Böyle bir mantığı açıkçası doğru bulmuyorum, öyle söyleyeyim. Ve bana hiçbir zaman öyle gelmedi. Hiçbir zaman öyle düşündürmedi. Tudor'u ben çok seviyorum marka olarak. Etrafımda işte arkadaş çevrem olsun, yakın çevrem olsun, Instagram'dan bana saat tavsiyesi soran dostlar olsun. Hepsine söylerim. Birim fiyata çok güzel saatler yapıyor. Sürekli kendini geliştirmeye devam ediyor. Belki Heritage Black Bay konseptlerini çok fazla kullanıyor olabilir ama bu güzel bir konsept her şeyden önce. Tasarımsal manada belki her şey birbirine çok benzemekle birlikte arkada geri planda mekanik malzeme anlamında birçok değişiklik var. İşte seramik kullanılıyor, bronz kullanılıyor, gümüş kullanılıyor. Dolayısıyla Tudor bence Rolex dahil herhangi bir şeyin ikamesi değil. Tek başına alınacak, beğenilecek, gururla takılacak bir marka. Sıradaki sorumuz. Bir koleksiyonda bulunması gereken 3 saat tarzı ya da tipi sizce ne olmalı? Bir adaya düştün, yanına alacağın 3 şey.
Ya buna cevap bence basit ya. Bir tane diver'ın kesin olacak. Mutlaka. Bir tane dress watch'un kesin olacak. Bir tane de bana sorarsan spor çelik dedikleri, hani iki tarafa da gidebilecek. Hem takım elbiseyle kullanabileceğin hem casual kullanabileceğin bir şey olacak yani. 3 bence budur. Mantıklı. Ben diver konusunda katılıyorum. Ben bir spor kronografi isterdim. Yani belki ideal ortamda konuşacak olursak Rolex Daytona tarzı bir saat olabilir. Ya da Zenith Chronomaster Sport tarzı. Yani spor kronograf isterdim yanına. Dalgıç saatin, diver'ın. Bunun dışında bir tane dress olabilir. Dress'i de birazcık daha değişik olması açısından Art Deco, belki bir Cartier ya da bir Jaeger LeCoultre Reverso olarak tercih edebilirdim. Bence böyle de fena olmazdı yani. Ya segment sorulmuş. Ben de Evet. ona göre cevap Doğru, verdim. tabii Yani canım, aynen, model evet. soruluyorsa Ben modele biraz daha de spesifik tabii cevap cevap veririz vermişim. ama yani segment olarak bence eğer 3 tane segment koyacaksam kutuya bence bu olması lazım. 16 yaşında bir saat severim. Sizleri ilgiyle takip ediyorum. Henüz bu işin başında birine nasıl tavsiyeleriniz olur? Benim küçük oğlum 17 yaşında. Geçen sene Stizen Tsuyoza kullanmaya başladı. O da Evet. ben almıştım ama benden çaldı onu bir şekilde. G-Shock'ları var falan. Yani 16 yaşında bence artık saat kullanma alışkanlığını elde etmek çok daha önemli. Doğru. Yani bir saati koluna takıp gideceksin. Yani ne olduğu önemli değil. Pilli, mekanik, o bu şu. O kültürü, o hissiyatı yaşayabilmek önemli. Benim tavsiyem hani spesifik olarak bir modelse hakikaten Stizen Tsuyoza'yı söyleyebilirim. Çok genç görünümlü saat. Farklı farklı renkleri var. Yani karakterine göre bir şey seçebilirsin. Ama daha önemlisi saat takmayı öğrenmek, o alışkanlığı kazanmak daha önemli yani. Öncelikle belli ki Oravax'ı takip ediyor. Teşekkür ediyoruz takip ettiği için. Takip etmeye devam etsin. Elimizden geldiği kadar biz saat dünyasına dair yeni modellere, yeni haberlere yer vermeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 9 senedir önceliğimiz bu. Bunun dışında bol bol kaynak okusun ve mümkün olan boş zamanlarında ya da fırsat bulduğunda aklına takılan saatleri gidip mutlaka bileğinde denesin. Yani belki bütçesinin üzerinde saatler beğeniyor da olsa o saatleri bileğinde denemesini tavsiye ederim ona. İlk başta biraz acı verici gelebilir belki deneyip alamamak ama insanın ileriki seçimleri için oldukça faydalı oluyor. Hem kendine bir hedef koyması açısından, o hedefe ulaşmak için disiplinli bir şekilde çalışması ya da işte ne gerekiyorsa onları yapması açısından bence iyi olur. İşin spesifik marka model önerisi dışında genel manadaki yapılması gerekenler kısmı da benden gelmiş olsun. Genç arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bunları yaparsa bence iyi olur diyorum. O zaman son sorumuza geçelim. Aldığınızda ve sattığınızda pişman olduğunuz saatler sorulmuştu. Evet. Ben de aldığınızda çok sevindiğiniz saati sorayım demiş. Ya benim böyle saat merakımın başka bir seviyeye çıktığı dönemlerde bu 1972'de üretilen Jumbo diyelim artık Extra Thin Audemars Piguet Royal. 2012'de tekrar hayat bulmuştu. 40. yıl edition gibi bir şeydi ve onu böyle o kadar çok istiyordum ki anlatamam. Tam böyle saate en heyecanlı olduğum dönemlerdeydi. Sağ olsun Tektaş'taki dostlarımız muhtemelen ilk gelen saati bana Hatırlıyorum. vermişti. Kimse bulamıyordu o dönemde o saati. Yani o dönemde bulunamayan birkaç tane modelden biriydi. Sen o saati alarak bizim komünitede zaten saati meşhur Evet, ettin. evet, Öyle evet. hatırlıyorum. Bir de yani ben Kimse kendim de de yok. meşhur oldum orada. Yani o kadar böyle şey oldu ki herkes ilgi göstermeye başladı ki başkan şunu almış falan filan diye. Yani birçok saatim var. Hepsinden çok büyük keyif alıyorum ama sahip olduğuma o an için en çok mutlu olduğum saat oydu ve hala da o heyecanı taşıyorum onu takarken. Benim de aslında benzer bir durum var. Şu an 2 tane saat arasındayım. Hangisinde daha çok mutlu olmuştum diye düşünüyorum ama 2011'de kendime çelik altın bir Daytona aldım. Şampanya kadranlı. Ne saat o ya? Vallahi süper yani. Süper bir Müthiş bir saatti. kombinasyon. Yani ayaklarım yere değmiyordu öyle söyleyeyim yani. Yere basmadan yürüyordum. O kadar hoşuma gitmişti. Böyle her açıdan ışıkta bakıyordum. Karanlıkta nasıl gözüküyor işte fotoğraflarını çekiyorum falan. Müthiş heyecanlandırmıştı beni. Gayet iyi hatırlıyorum. Bu arada tesadüfen saatin kutusu olarak da bana Day-Date ve Pearl Master gibi saatlerle verilen Burgundy yani bordo ahşaptan yapılmış kutu. Üzeri pembe Rolex yazılı krem rengi silme mendili falan gibi aksesuarlar da gelmişti yani. Öyle bir bonusu da olmuştu. Saatin kendisi de güzeldi. Kutu seti de çok güzeldi. Aldığım dönem itibariyle ben de çok müthiş heyecanlanmıştım yani. Onu hatırlıyorum şu an. Bu haftaki sorularımızın sonuna geldik. Takipçilerimize sorularını bizlere ulaştırdıkları için teşekkür ediyoruz. Ve yeni sorularını da sosyal medya kanallarımız aracılığıyla bekliyoruz. Şimdilik herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.